Evet dostlar, yine bir sensör, biz yanıtlayalım programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi sağ olsun Mesut kardeşimiz karşı tarafta bazı sorular hazırladı bize. Biz de elimizden geldiği kadar bu soruları size yanıtlamak istiyoruz izninizle. Mesut Merhaba merhaba. Şahin Usta, nasılsın? İyisindir umarım. Merhaba, merhaba kardeşim, iyiyim, teşekkür ederim, sağ ol. Sen Teşekkürler, nasılsın? iyiyim. Bu geçenki söyleşiyle ilgili ruhsal, işte mental veyahut da zihinsel ve korkular üzerine konuşmuştuk. Şimdi ben ikinci bölümü isteme sebebim aslında o zaman tedaviyle ilgili. Yani bunları tedavi edebiliyor musun? Veyahut da tedaviyi nasıl yapıyorsun? Yani sana mı ulaşmamız gerekiyor? Yani bu tedavi süreci mesela bu korkularımın veyahut da iş kaygımın, işte ailevi sorunlarımın, ne bileyim çocuğumla olan problemlerimin veya ebeveynle olan problemleri çözümünde sen nasıl yardımcı olabiliyorsun? Şimdi bu tür sıkıntılarda kişi direkt bize geliyor veyahut da uzaktan yardımcı olabiliyoruz mümkün olduğu kadar. Müsaade alınıyor. Müsaademiz olduğu sürece biz kişiye yardım edebiliyoruz. Tabii ki kişi bize e, inanırsa veyahut da müsaade ederse yardım etmemiz de tabii daha kolay oluyor. E, Kişinin aslına bakarsan nerede olduğu önemli değil. Mühim olan bizimle kontağa geçmesi önemli. Ama dediğim gibi direkt birebir de tedavi ediyoruz. Kişiyi alıyoruz, önce iyice bir konuşuyoruz. Nedenlerin, içinlerini, neden korktuklarını, hangi sebepten olduğunu falan konuşuyoruz ve yardım etmeye çalışıyoruz. Bu konuda telkinler veriyoruz, anlatıyoruz nasıl olması gerektiğini, neyin nasıl olması gerektiğini anlatabildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonraki süreçte de yani bu kişiden kişiye değişiyor. Bazısı bir hafta, 2 haftada düzeliyor. Bazısı 2-3 ayda düzeliyor. Yaşadığı travmanın, yaşadığı korkunun ne kadar derin olduğuna bağlı. Ondan sonraki süreçte ilk zamanlar sık sık görüşüyoruz. E, Haftada 3 gün, 4 gün mesela. Ondan sonraki süreçlerde de yavaş yavaş bu haftada 2 güne düşüyor. Haftada 1 güne düşüyor. Sonra kişi bize ihtiyaç duyduğu zaman bize ulaşmaya başlıyor ve bu şekilde tedavi ediyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama normalde 1 ayla 3 ay arasında bir süreç sürüyor. Çünkü kişinin bilinçaltına yerleşmiş olan kalıbı, düşünceyi biz komple değiştirip eski haline getirmemiz birkaç ayımızı alıyor. Yine dediğim gibi kişinin sıkıntısının, durumunun ağırlığına göre. Yaşam koçluğu yaptığımız arkadaşlarımız var. Uzun vadede, çok uzun vadede beraber çalıştığımız. Bunlar da mesela e, iş yerlerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ya da bazı toplantılardan dolayı bize dönüyor. Ve biz bu konuda kişiye negatif olmadığı sürece, başkasına zarar vermediği sürece enerjiyle destek olup kişiye yardım ediyoruz. Ki ben sana geldiğim zaman ya, benim üstüme düşen ne? Yani ben de bir şeyler yapmak durumunda mıyım yoksa tamamen tedaviyi sen mi yapmış oluyorsun? Bundan önceki videomda anlattığım gibi kişi genellikle yapması gereken en önemli şey gelen düşüncenin farkındalığına varması. Zaten bizim eğitimimiz de bizim yardımımız da kişiye o yönde oluyor. Düşünceleri çevirmesi, düşünceleri yönlendirmesi konusunda oluyor daha çok. Ondan sonra da biz size musallat olmuş olanları söyleyeyim. Direkt olaya gireyim ben istersen. Size musallat olmuş olanları astral bedeninizde size rahatsız olan edenleri biz oradan gönderiyoruz. Yani sizi rahat bırakmalarını istiyoruz. Sizin bedeninizi terk etmesini istiyoruz. Ve bir nevi bir görüşmeler oluyor, bazı şeyler oluyor. Ondan sonra da oradaki varlık
sizi terk ediyor ve siz normale dönmeye başlıyorsunuz ya da dönüyorsunuz. Anladım. Peki ben bu süreçte diyelim ki tedavi oluyorum ve okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Bir karar verdim ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Sadece şifalık anlamında, şifacılık anlamında değil. Yani kendi gelişimle ilgili çakralarla, daha önceki söyleşilerimizde anlattığın gibi enerjiyle ilgili bu öğretiyi öğrenmek istiyorum. Bunu sen bana öğretebiliyor musun? Yani senden alabiliyor muyum bunu? Tabii ki. Tabii ki şifacılık falan öğrenmek istersen yani komple sistemi öğrenmek istersen öyle söyleyeyim. Bunun için benim 3 seneye ihtiyacım var. Ya da senin 3 seneye ihtiyacın var. En az 3 sene. Hani ben bir hafta sonu eğitimi veremiyorum. Bende öyle bir şey yok. Ama ki dersen ki hocam ben nasıl yapayım farkındalık olsun, benim farkındalığım artsın ya da ben bu konuda nasıl bir şeyler yapmak istiyorum, yapabilirim diyorsan o konuda kısa bir dönemde yardımcı olabilirim, eğitebilirim yani. Peki ben bunun için hep yanında olmak zorunda mıyım yoksa bu eğitimi ben uzaktan da alabiliyor Hayır, muyum? hayır, hayır. Tabii ki alabilirsin, uzaktan da alabilirsin. O ufak şeyler önemli değil. Hani olay şifacılığa girdiği zaman bizim şifacılığımız biraz öbür boyutlarla bağlantılı olduğu için bunda kişiyi daha sık görmemiz ya da daha farklı şekilde bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Ama sadece farkındalık ya da ona benzer bir şey olduğu zaman bu o kadar zor değil. Yani o kadar öbürü kadar e, tehlikesi yok diyeyim. Öbür türlü çünkü direkt ruhlar alemiyle bağlantıya geçiyorsun. Yeraltı dünyasıyla bağlantıya geçiyorsun. Zor bir süreç. Şifacılık, biz ruhsal şifacıyız. Biz ruhlarla, alemiyle beraber e, insanlara yardım ettiğimiz için oradaki eğitim biraz zor. Ama öbür türlü biz bir nevi yaşam koçluğu yapıyoruz. İnsanları yardımcı olabilmek için. Dediğim gibi iş hayatlarında e, yani benim birkaç tane danışanım var, arkadaşım var sağ olsunlar. Uzun süredir e, biz onlarla beraber çalışıyoruz. Birkaç senedir çalışıyoruz. Bunlar iş adamı ve gayet de yani herkes hayatından memnun, mutlu. Onlara yardımcı oluyoruz. Onlar sıkıldıkça ya da kafalarına bir şey takıldıkça bizden yardım istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ki ben bu süreçte kitap okumam, kendimi geliştirmem veyahut da senin tavsiye ettiğin doğrultuda mesela beslenmemde buna faydası oluyor mu, etkisi oluyor mu? Ya mutlaka, mutlaka tabii her şeyin bir faydası olur. Sen yeter ki kendini geliştirmek iste. Sen yeter ki hayatının farkındalığını eline almaya kalk. Yani kölelikten krallığa yüksel. Artık da ben yöneteceğim kendimi de. Başkasının beni yönettiğini istemiyorum dediğin an zaten hayat değişmeye başlar. O andan itibaren tabiat, kainat komple sana döner. Ha der bak uyanmaya başladı. Artık biz ona istediğini verelim der. Sen istersen. Ama sen dediğim gibi köleliği seviyorsan sen o burada yaşamayı birilerinin sürekli senin kafana vurmasını müsaade ediyorsan, seviyorsan o zaman kimse sana karışmıyor. Bırakıyorsun orada, bırakıyorlar seni orada. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İşte kim ne derse inanıyorsun, kim ne yaparsa bul ediyorsun falan filan. Ama sen gerçekten artık o çukurdan çıkıp ben kendimi bulmak istiyorum. Ben kendimi artık kim olduğumu araştırmak istiyorum dediğin an o anda bütün kapılar açılıyor sana. Ve kainat yaradan sana diyor ki yürü oğlum. Yol senin. Bununla ilgili de sana lazım olan bütün bilgiler, bütün yollar açılıyor. Artık bir arkadaşın geliyor, bir kitap eline geçiyor, televizyonda bir şey seyrediyorsun, internette bir şey görüyorsun ya da ne bileyim herhangi bir şeyden direkt merkezden bir şeyler alıyorsun. Bu andan itibaren senin kapın açılmaya başlıyor. Sen yürümeye başlıyorsun. Ve sana sürekli olarak yardımlar geliyor.
Tabii bu süreç içerisinde ben beni olarak söylemiyorum. Lütfen ben özel bir insan değilim. E, Birilerinden yardım alırsanız destek olacak. Yani çünkü burada bir de şu var. Sürekli size gelen yardımlardan, size gelen düşüncelerden e, karşıdan saldırı gelecek. İkileme düşeceksiniz. Acabaları yaşayacaksınız. Bunun için bunları yaşamamak için bir müddet de olsa, bir süre de olsa birilerinden yardım alın, destek alın, eğitim alın. Gerçekten bu işi bilen, bu işten anlayan, maalesef piyasada çok fazla arkadaşımız var bu işleri bazı anlamayıp yapmak isteyen ya da yapmaya çalışan ama iyileri mutlaka vardır. Mutlaka çok iyileri var, işlerinde de var yani vardır değil var. Onlardan yardım alın. En azından size gelen düşüncelerin hangisi doğru, hangisi yanlış olduğunu siz eğitilene kadar, siz o seviyeye gelene kadar, siz öğrenene kadar tam bilgi alın, yerinden alın bilgiyi. Çünkü sürekli size gelen düşüncenin bir de karşıtı olacak. Anladım usta. Yani siz özür dilerim, siz tedavi olmaya çalışacaksınız. Siz tedavi demeyeyim de siz kendinizi bulmaya çalışacaksınız. Siz en iyisini olmaya çalışacaksınız ama aynı zamanda saldırıya da uğrayacaksınız. Aynı zamanda birileri işinize taş koyacak. Sizi yönlendirecek. Sizi başka yöne çekmeye çalışacak. Mesela siz her şeyi bıraktınız. Dürüst bir insan olmak istiyorsunuz. Örnek yani abartısız başka bir şey söylemek istiyorum. Dürüst bir insan olmak istiyorsun. O süreç içerisinde o zamana gelene kadar yaşadığınız hayattaki her şey, arkadaşlarınız, çevreniz bir şekilde size gelip sürekli olarak başka bir şeyler sunacaklar. Gel işte onu yapma. Gel burada daha çok para var. Gel öyle yürüme böyle yürü. Bu daha iyi. Gel bu gece akşam işte eğlenceye gidelim. Sen camiye gitmek istiyorsun ama adam seni kapmış eğlenceye götürmeye çalışıyor. Örnek yani bu cami olması şart değil. Yani ben aklıma geldi öyle söyledim. Herhangi bir yere yani sen evine gidip oturup kitap okumak istiyorsun ama adam almış gelmiş seni. Gel diyor eğlence partiye gidelim, içkiye gidelim, aleme. Bilir. Ben hiçbirine karşı değilim. Eğlenilir. Onlara da karşı değilim. Ama her şey farkına varılarak, farkındalıkla. Anladım usta, yani gel Onun git de için özür e, dilerim, gel git yaşamakla birlikte engellerle de tanışacağız. Yani biz bu yola girdiğimiz zaman bu yolculukta bir şekilde karşı enerjiyle var olacak bizi bunun, yani bu yolun dışına çekmek için. Bu herhangi bir kişi de olabilir, eşim de olabilir, çocuğum da olabilir ya da bir olaylar silsilesi de olabilir. Böyle anladım, doğru mu? nasıl olabilir? Eşin, dostun, arkadaşın, çevrendeki insanlar, iş hayatın, yani bazı zorluklar özellikle çıkar. E, işindeki yani sen o yolu bırakıp da bu yola tekrar dönesin, o e, çamurun içine tekrar düşersin diye. Çünkü orayı tanıyorsun. Yıllardır o çamurun içindesin zaten. O pisliğin içindesin. O hayatı tanıyorsun. Yani çamur da olsa, çok özür dilerim. Çamur da olsa, pislik de olsa sen o hayatı tanıyorsun. Artık o bir nevi orada yoğrulmuşsun. Ama sen ne yapıyorsun? Oradan çıkmışsın, duşa girmişsin, kendini yıkamışsın, bambaşka bir dünyaya girmeye çalışıyorsun. Buradakiler şimdi o çamurdaki olan negatifler, e, elementarlar, ruhlar ya da kötü ruhlar adı ne derseniz, yani zor olan yani hiçbiri kötü ruh diye bir kavram yok ama sizin anlayabildiğiniz tarzda söylemeye çalışıyorum. O kötü ruhlar e, sizi tekrar o çamura çekmeye çalışacak. Bunun için de size sürekli bir şeyler sunacaklar. Yeni olaylar. Sen de otomatikmen bildiğin için o yüzden de insanlar çoğu zaman geri düşüyorlar o çukura. Çünkü o çamuru biliyorlar, o çukuru biliyorlar. Bu taraftaki hayat sıfır. Yeniden başlayacak. Bunu da zor.
Bilmiyor. Ne yapıyor? Otomatikmen Picasso biliyorum diyor. Oradaki diyor askeri de biliyorum, polisi de biliyorum, işte mafyasını da biliyorum, iyisini de biliyorum, kötüsünü de biliyorum diyor. Oraya düşüyor. Çünkü orayı biliyor, o yaşantıyı biliyor. Orada nasıl davranacağını biliyor. Burayı bilmiyor. Burası yepyeni bir dünya. Bu da zor. Onun için de sürekli seni çekmeye çalışıyorlar. Sen burada farkındalığına varırsan olayı Peki çözersin. usta, bu eğitimde sen eğitim vermeye başladığında öğrenci olarak kabul ettin. Bunun bir kitabı var mı? Sen kitaptan bir şeyler mi okuyup öğreneceğim? Yani bunu nasıl yapacağız? Yani bana dersler, görevler mi veriyorsun? Yapmam gereken şeyler mi olacak? İlk etap, bunun kitabı yok. Tabii ki piyasada çok fazla kitap var. Yani benim eğitimimin, benim anlatış tarzımın bir kitabı yok. Maalesef yok. Piyasada çok tabii ama buna benzer kitap var. Anlatan arkadaşlarım var. Çok da güzel yazarlar var. Çok güzel anlatanlar var. Ama benden yana olduğu zaman ben eğitim verirsem, eğer ben yardımcı olmak zorunda kalırsam ya da arkadaş beni isterse, ben istersem eee, ilk etaplarda meditasyonla falan başlatıyorum. Telkinler veriyorum. Nasıl davranmasını öğretiyorum. Hayatı öğretiyorum. Anlatıyorum yani. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Telefonla ya da birebir. Onda zamanla yönlendiriyorum. Tabii ki tavsiye ettiğim kitaplar da oluyor. Tavsiye ettiğim kitaplar da oluyor arkadaşlar. Benim kendi kitabım var ama maalesef Almanca. Yani Türkçesini çıkartmadık biz zamanında. O da daha çok bir deneyim, birisinin, bir hastamızın yaşadığı bir deneyimi anlatan bir kitap, benim hayatımı anlatan bir kitap. Ama bir eğitim kitabı değil daha çok. Ama var yani çok güzel şeyler var. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Anladım usta. O zaman bu ruhsal sıkıntılar, problemlerle başladığım zaman tedavide ben öğrencin olmak istediğimde de öğrencin olabiliyorum. Onu da anladım. Aslında genel anlamıyla bunlarla ilgili bugün çok şey öğrendim. Bir önceki söyleşide de olduğu gibi bu duygularla, bu korkularla bunu büyüttüğümüzü ve evrenin bunu bir deneyimleme, bir öğrenme olarak algılaması bana şu soruyu getirdi aklıma. Yani biraz uçuk olacak ama o zaman evrende böyle, yani çocuk gibi demeyeyim de, yani böyle yargılama yok yani. Onu yani kötü bir şey olmadığı için de bana kötülük gibi gelse de onu evren yok, bunu deneyimlemek istiyor. Bunu öğrenmek istiyor algısı oluşuyor. Doğru mu? Evren için, kainat için ya da direkt yaradan için öyle söyleyelim. İyi veya kötü diye bir kavram zaten yok. Senin yaşamak istediğin ne olursa olsun, ne olursa olsun her şeyi kabullenip senin istediğin istikamette sana yön verir. Yani senin deneyimleyebilmen için elinden gelen, öyle söyleyeyim, elinden gelen her şeyi yapar ki sen o deneyimi yaşayabilesin diye. Çünkü şimdi arkadaşlar, ölüm diye bir kavram yok. Onun için de insan hayatta, yani şöyle söyleyeyim, Yaradan seni sadece bir damla olarak görüyor. Orada bedenen yaşadığın hiçbir olay onu rahatsız etmiyor. Çünkü yaşadığın beden, yaşadığın olay ne olursa olsun sadece o bedene ait. O bedene ait ve sen gittiğin zaman, sen eve döndüğün zaman o beden burada kalacak. O yaşadığın travmalar, o yaşadığın olaylar seninle birlikte merkeze gidecek, Yaradan'a gidecek, öyle söyleyeyim. Zaten otomatikmen gidiyor. Ama seninle beraber, o bir zamanlar anlattım, hard diskinle beraber sen giderken hard diskini de götürüyorsun ve yanında gidiyor seninle beraber zaten. Ama o yaşadığın kötülükler, kötü hayatında yaşadığın o, artık isim vermek istemiyorum şu anda onu, o istikamette ne olursa olsun orada o bedenle birlikte kalacak. Orada toprağa girecek.
Çünkü sen döndüğün zaman zaten safsın. Saf enerji. Sen safsın, sen Yaradan'ın bir parçasısın. Tertemizsin. Senin de bir kötülük götürmüyorsun yani. Sadece yaşadığın o deneyimi seninle birlikte götürüyorsun. Ama sadece deneyim olarak. Yani bunun iyisi, kötüsü, artısı, eksisi yok. Yani Yaradan, sen orada ölmüşsün. Yani daha doğrusu senin bedenin ölmüş. Sen ölmüyorsun zaten. Ölmüşsün, çok da umurunda değil yani. Çünkü ölen bir tane beden, yani bu çıkartıp bu üzerimizdeki gömleğe kaldırıp çöpe atmaktan hiçbir farkı yok yani. Vaktin gelmiş, süren dolmuş, yaşamak istediğini yaşamışsın, gitmen gerekmiş, beden atmışsın, sen gitmişsin. Çıkartmışsın, üstünü çıkartmışsın, soyunmuşsun, çıkartmış çöpe atmışsın, mezara koymuşsun, tekmişsin, eve gitmişsin. Yani onun için bu anlattığım bazı şeyler çoğu için tuhaf gelecek, biliyorum. Bazıları rahatsız olacak ama yine de hakikat bu yani. Hakikat bu. Yani e, siz yaşadığınız her şeyi üzerinizdekiyle beraber çıkartıp atıyorsunuz ve eve saf ve temiz olarak geri dönüyorsunuz kardeşim. Anladım usta. Çok teşekkür ediyorum. Çok sorularıma cevap aldım. Bu ikinci bölümde de yani duygularımı, korkularımı, bu bir yolculuk. Senin öğrencin olabileceğimi de öğrenmiş oldum bu vesileyle. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Başka sorularım olursa zaten yine seni rahatsız edeceğim ustacığım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Her zaman, her zaman Mesut. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet dostlar, yine bir Sen Sor Biz Cevaplayalım programının sonuna geldik. Umarım size yardımcı olabildik. Bilgilerimizle. Her şey gönlünüzce olsun. Şıkta kalın. Görüşmek üzere.